Bir gün sevdiğin birini kaybediyorsun ve daha sonra biri gelip sana şunu diyor. İstersen mezarın altını izleyebilirsin. 7/24 canlı yayın. Sen olsan ne yapardın? İşte bu film bize bu soruyu soruyor. Hem de kaçamayacağımız kadar çıplak, unutamayacağımız kadar derin bir şekilde. Bu film ölümle aramıza çekilmiş dijital bir pencere. Hadi gel şimdi o pencereyi beraber inceleyelim. Bazen kaybettiklerimizi tekrar görebilmek için neler yapmazdık ki? Ölümün keskinliğiyle yüzleşirken teknoloji bir çıkış yolu sunsa, yasın karanlığında çıkan bir dijital ışık olsa ne kadar ileri giderdiniz? Usta yönetmen David Cronenberg'in son filmi Kefenler The Shroud ile bizi tam da bu sorunun ortasına davet ediyor. Ölüm, teknoloji ve yas arasındaki sınırları zorlayan film, izleyiciyi hem rahatsız eden hem de garip bir şekilde büyüleyen bir yolculuğa çıkartıyor. 2014 Cannes Film Festivali'nde ana yarışmada premier yapan Kefenler, 2025'te vizyona girerek sinema severlerle buluştu. Cronenberg'in imzasını taşıması ve içerdiği temalarla daha gösterime girmeden merak uyandıran bu yapım, isminin hakkını verircesine ölümün kefenini aralıyor. Film eşini kaybetmiş yaslı bir adam olan Karsh'ın hikayesini merkez alıyor. Karsh, GraveTech adını verdiği yenilikçi bir teknoloji geliştirmiş, mezar taşlarına yerleştirilen cihazlar sayesinde toprağın altındaki bedenlerin çürüme süreci 3 boyutlu ve canlı olarak yayınlıyor. İnsanı irkilten bu fikir aslında yas tutanların sevdiklerini son bir kez görme arzusuna cevap veriyor ve şaşırtıcı biçimde popüler oluyor. Karsh 4 yıl önce kanserden kaybettiği eşi Becca'yı bu sayede her an izleyebiliyor. Ölümle yaşam arasında bir pencere var adeta. Ancak günün birinde Karsh'ın tasarladığı bu özel mezarlık sabote ediliyor. Mezar taşları yerinden sökülüp parçalanıyor. Yayınlar kesiliyor. Hem kişisel yasına hem de girişimine darbe vuran bu vandalizm olayı Karsh'ı gerçeğin peşine düşmeye itiyor. Yanına aynı zamanda kaybettiği eşinin ikiz kız kardeşi Terry'i alarak hem duygusal hem de gizemli bir yolculuğa çıkıyor. Bu noktadan sonra film yalnızca kayıp ve keder dramı olmanın ötesine geçerek karanlık bir gizem ve gerilim hikayesine evriliyor. Karsh ve Terry saldırının arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışırken kendilerini uluslararası boyutta bir komplonun içinde buluyor. Bu komplo izini sürerken esasında modern toplumun gerçekle olan bağını koparan takıntıları da masaya seriyor. Yönetmen hikaye ilerledikçe bunu bir yas ritüelinden teknoparanoya gerilimine dönüştürmüş. Ve tüm bu hikaye yaşanırken insanın kaybettiklerini düşünmesi ve onlara nasıl tutunması gerektiğini anlatıyor. Filmin başrolünde yasın ve saplantının pençesindeki Karsh karakterini Vincent Cassel canlandırıyor. Cassel sık sık Cronenberg'in alter egosu gibi görünüyor. Gümüş rengi geriye taranmış saçları ve şık takım elbisesiyle bizzat Cronenberg'i yani yönetmeni andıracak şekilde stilize edilmiş. Bu bir tesadüf değil. Yönetmen Cronenberg 2017'de 38 yıllık eşini kaybettiği acı tecrübesini bu filme yansıtmış ve Karsh karakteriyle kendi yasına bir pencere açmış. Diana Kruger hem Karsh'ın eşi hem de Becca'yı flashbacklerde canlandırıyor. Hem de Becca'nın ikiz kız kardeşi Terry rolüyle hikayenin önemli bir parçası oluyor. Kruger iki farklı rolde hem ölümü hem de yaşamı temsil ederek filme duygusal bir derinlik katıyor. Ayrıca Karsh'ın gizemi çözme süresinde ona yardımcı olan siber güvenlik uzmanı eski eniştesi Hans rolünde Guy Pearce'ı görüyoruz. Pearce bu rolde sinirli ve tilki halleriyle dikkat çekici bir performans sergileyerek filmin gerilim dozunu arttırıyor. Oyuncu kadrosunu Sandrine Holt gibi isimler tamamlıyor. Yapımcı koltuğunda Seth Ben Seth ve Martin Katz gibi uluslararası arenada saygın yapımcılar bulunuyor. Hatta moda ile sinemanın ilginç bir kesişimi olarak ünlü dünya ve Saint Laurent kreatif direktörü Antonio Vaccarella filmin yapımcıları arasında Saint Laurent'ın desteği kostüm tasarımında da hissediliyor. Cassel'ın giydiği takım elbiseler bu sayede ekstra bir stil kazanıyor. Yönetmen David Cronenberg kariyeri boyunca cesur ve aykırı filmleriyle tanınmış bir isim. Kefenler Cronenberg'in hem yazıp hem yönettiği bir yapım ve yönetmenin imzasını her karede görmek mümkün. Cronenberg genellikle vücut korkusu, body horror diye geçiyor, alt türünün öncülerinden biri olarak anılır. The Brute, Videodrome ve The Fly gibi filmlerle insan bedeninin sınırlarını zorlamasıyla meşhurdur. Bu filmde de Cronenberg kendi köklerine sadık kalıyor. Ancak bu kez dehşeti daha içten ve duygusal bir düzlemde ele alıyor. Görsel anlatım açısından Kefenler soğuk ve kliniği andıran bir estetik ile sıcak insan duygularını yan yana getiriyor. Cronenberg'in kamerası sakin ve ağırbaşlı. Sahneler sanki hiç acele etmeden bir rüya gerçek arası tonda işlemiş. Özellikle Karsh'ın yüksek teknolojiyle donatılmış mezarlığında geçen sahnelerde
modern mimarinin steril görüntüsüyle çürüyen bedenlerin rahatsız edici gerçekliği aynı çerçevede buluşuyor. Cronenberg ölümün çirkinliğini stilize bir sinematografiyle sunarak izleyiciye hem hayranlık hem de tedirginlik sunuyor. Filmde karşı Gravetech mezarlarında tahrip edilmiş mezarların içerisinde dolaşırken görüyoruz. Kırılmış ekranlar, yerinden sökülmüş kablolar, teknolojinin bile ölümün karşısında hiçbir şey yapamayacağını bize simgeliyor. Yönetmen ışık kullanımı ve renk paletleriyle bize gerçekten güzel bir film sunmuş. Mesela soğuk mavi gri tonlar bize ölümün soğukluğunu gösteriyor. Arada beliren sıcak ışık hüzmeleri ise bize geçmişteki anıları gösteriyor. Yönetmenin görsel tasarımdaki zıtlığı ise seyirciyi sürekli huzursuz ediyor. Senaryo ilk bakışta bilim kurgu gerilim gibi görünse de özünde bir dram ve karakter çalışması var. Hikaye derinleştikçe Karş'ın iç dünyasına daha fazla nüfuz ediyoruz. Eşini kaybetmiş bir adamın takıntı ile aşk arasındaki ince çizgide yalpalayışını izliyoruz. Karş'ın ölen eşinin anısıyla saplantılı derecede yaşaması ve hatta onun görüntüsüyle etkileşim kurabilmek için bu teknolojiye sığınması senaryonun duygusal omurgasını oluşturuyor. Yönetmenin de eşinin ölmesi ve bu filmi özellikle çekmesi daha da etkileyici. Bu noktada insanlığın bırakma konusundaki acziyeti teması belirginleşiyor. Cronenberg açıkça kendi yaşadığı kayıplardan ilham alarak insanın sevdiğini toprağa verip bırakmakta nedenle zorlandığını beyaz perdeye aktarıyor. Örneğin Karsh, Becca'nın anısını diri tutmak için yalnızca mezar yayınlarıyla yetinmiyor. Evinde Becca'nın simülasyonu olan bir yapay zeka asistan bile bulunduruyor. Hani adlı Becca'nın yüzüne ve sesine sahip bir AI. Bu detay filmin hem bilim kurgu öğesini güçlendiriyor hem de baş kahramanın psikolojisini derinleştiriyor. Karsh kaybettiği eşini aslında gerçekten uğurlamıyor. Teknolojiyi bir tür bağımlılık haline getiriyor. Filmin atmosferi ve tonu Cronenberg sinemasının tipik gerilimli sakinliğini taşıyor. Bir yanda hastalık ve çürüme görüntüleri var. Örneğin Karsh'ın rüyalarında Becca'nın kanser yüzünden maruz kaldığı bedensel değişimleri net bir çıplaklıkla görüyoruz. Cronenberg bedeni her zamanki klinik ve doğrudan üslubuyla gösteriyor. Ancak bunu yaparken bile altında bir şefkat ve arzu hissi yakalıyoruz. Bu denge filmi salt ürkütücü olmaktan çıkartıp hüzünlü bir saygı duruşu haline getiriyor. Öte yandan filmin zekice yerleştirilmiş kara mizah unsurları da mevcut. Yönetmen kendi tabiriyle aslında bu bir romantik komedi diyecek kadar işi şakaya vuruyor ve seyircinin zaman zaman gülümsemesine de olanak sunuyor. Özellikle Karsh ve Terry arasındaki diyaloglarda beklenmedik espriler çıkabiliyor. Örneğin Karsh'ın uzun zamandır flört etmeyi unuttuğundan dem vurduğu sahnelerde onun hayatının tuhaf bir şekilde normalleşmesi seyirciyi gülümsetiyor. Bu kara mizah filmin genel karanlık tonunu dengeleyerek insani bir boyut katıyor. Müzik ve ses tasarımı da filmin başarısına önemli bir pay sahip. Cronenberg'in kadim dostu Oscar ödüllü besteci Howard Shore filmin müziklerini bestelemiş. Shore'un müzikleri filmde neredeyse derinden atan bir kalp gibi. Bazen varlığını hissettirmeyecek kadar ince bir tını, bazen de gerilimi yükselten tekinsiz bir melodi olarak duyuluyor. Özellikle film mezarlık ve laboratuvar ortamlarında geçerken Shore minimal elektronik dokunuşlarla mekanın soğukluğunu pekiştiriyor. Modern Records tarafından yayınlanan Soundtrack albümünün tanıtımında belirtildiği gibi Shore, uhrevi ve dehşet arasındaki dengeyi yakalamayı başarmış. Müziğin yer yer kandırıcı bir huzur verdiğini, yer yerde alt perdeden tüyler ürperttiğini fark ediyoruz. Tıpkı filmin kendisi gibi hem ruhani hem de rahatsız edici bir tını yakalamış. Ses efektlerinde ise özellikle Gravetech cihazlarının teknolojik uğultuları ve mezar sahnelerindeki doğa sesleri dikkat çekiyor. Bu detaylar hikayenin gerçeküstü fikrini gerçek dünya sadeliğinde bağlayarak inandırıcılığını arttırıyor. Film dünya premierini 20 Mayıs 2024'te Cannes Film Festivali'nde yaparak prestijli bir başlangıç yaptı. Cannes'da Altın Palmiye için yarışan yapım gösterim sonrası oldukça tartışıldı. Cronenberg'in dediğine göre Fransa'da Cannes seyircisi filmi beklenenden fazla ciddiye almış ve içindeki esprili nüansları fark etmemiş bile. Ancak aynı film sonbaharda New York Film Festivali'nde gösterildiğinde salonda kahkahalar yükselmiş. Bu da filmin farklı izleyicilerde farklı yankılar uyandırabildiğinin göstergesi. İzleyici tepkileri genel anlamda ikiye bölünmüş denebilir. Kimi izleyiciler filmi Cronenberg'in en derinlikli ve dokunaklı işlerinden biri olarak överken, kimileri de anlatının dağınık ve tatmin edici bir çözüme ulaşmamasından yakınmış. Gerçekten de film klasik bir gerilim gibi tüm soruları yanıtlamıyor. Finalinde bazı bilinmezlikleri bilerek havada bırakıyor. Cronenberg seyirciye kolay cevap vermektense onların zihinlerine kurtlar düşürmeyi tercih etmiş. Bu tutum kimileri için filme gizem katarken kimileri için de eksik bir hikaye duygusu yaratmış olabilir.
Film tam da bu güncel olguya ayna tutuyor. Teknoloji ne kadar ileri giderse gitsin, yasın acısını dindirmede ne kadar etik ve ne kadar etkili. Filmde komple teorilerine olan bağımlılık da önemli bir tema. Karşın maruz kaldığı sabotajın arkasında belki de hiçbir şey olmayabilir, ancak insanlar yine de karanlık bir güç aramaya meyilli. Bu da günümüz dünyasında, özellikle internet çağında gerçek acılarla baş edemeyen toplumların komple teorilerine sarılarak teselli araması olgusuna bir gönderme yapıyor. Bir bakıma Cronenberg, kaybettiğimiz sevdiklerimizi gerçekten bırakmak yerine komple hikayeleri uydurup bir anlam yaratmaya çalışıyoruz diyor. Film yakın gelecekte geçiyor gibi görünse de aslında bugünün dünyasına dair. Etrafımızda onca dijital kolaylıklara rağmen hala acıyla başa çıkmak için gerçekle bağımızı koparamıyoruz. Bu açıdan teknolojinin hayatımızdaki yerine ve ölüme bakışımıza dair toplumsal tavra eleştirel bir pencere açıyor film. Özellikle filmin ikinci yarısına çok fazla komple teorisi olunca biraz senaryo dağınık kalıyor. Spoiler vermeyeceğim ama filmin finalinde de hikaye tam olarak çözülmedi havası bırakıyor. Yönetmen çok fazla temaya ve atmosfere odaklandığı için filmin ana örgüsü, ana hikayenin gidişatı biraz havada kalabiliyor. Ve bu da yer yer ritmi düşürüyor. Sonuç olarak bu film herkesi tatmin etmez ama seveni için harika bir başyapıt. Ölüm ve teknoloji gibi hepimizin bildiği ve aşina olduğu konuları alıp karanlık ve hüzünle harmanlamış. Ve ilk kez böyle bir konuyla karşılaşıyorsanız eğer, emin olun aklınızdan uzun bir dönem çıkmayacak. Şimdi size soruyorum, eğer böyle bir teknoloji olsaydı siz de sevdiklerinizi 7/24 mezarın altında canlı olarak izler miydiniz? Yoksa geçmişe ait olan geçmişte mi kalır, gidenle gidilmez mi derdiniz? Bu filmin bize sordurttuğu sorulara gerçekten yanıt vermek çok zor. Gerçekten çok zor. Bazen geçmişle, geçmişimizle yeniden bağ kurmak isteriz. Ama o bağ, o bağlantı ya bizi bugünümüzden koparıyorsa? Filmi izlediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Haftaya bir sonraki Vizyondayız serisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.